arkadaşlar. Burada çok güzel bir kasa yapmışlar. Kapatmışlar mı? Kapatamamışlar tabii ki. Çok güzel bir oyma kasa yapmışlar ama kapatmak mümkün olmamış. Böylece kalmış. Bölge gerçekten harika ve hemen hemen her noktasında bir tarih gizli diyebilirim. Bölgede farklı medeniyetler yaşamış. O yüzden çok zengin arkadaşlar. Onu belirtmek istiyorum. Bakın burada da bir tane oymak var. Görüyorsunuz. Harika. Gerçekten çok zengin bir bölge. Hani bunu tekrar söylemek istiyorum. İnanılmaz bir yer keşfettim ve burada da çok güzel araştırmalar yaptık. Çok güzel kasalar gördük. Çok güzel işaretler gördük. Bunları da tekrar sizle paylaşıyorum. Evet. Şurada bir tane oymamız var. Su damlası şeklinde. Göze hitap ediyor arkadaşlar. Bakın. Gördünüz mü? Şöyle yakından çekeyim. Evet. Su damlası şeklinde bir tane güzel oymamız var. Ve burası şu karşı tarafa bakıyor arkadaşlar. Şu tarafa bakıyor. Ağırlık o tarafa veriyor. Şöyle şuradan şu tarafa doğru bir yön belirledi. Ve burada da bir tane o oymamızın olduğu kısmın hemen karşısında şöyle göstereyim. Bir tane daha oyma mevcut ama işte yosunlarla, yosun oksitlenmesiyle birlikte kamuflaj olmuş vaziyette. Harika bir bölge, harika bir keşfe geldik. Bakın. Şimdi size daha farklı bir açıdan bir oyma daha göstereceğim. Bakalım görebilecek misiniz? Hemen oymanın alt tarafındayız arkadaşlar. Bak, kayanın hemen altında. Çok harika bir oyma var. Şu ahenkliğe, şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Tarihin en çok medeniyetinin yaşadığı bir bölgedeyiz. Bu bölgeden hemen her şey çıkma ihtimali yüksek. O yüzden ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen hiç vakit kaybetmeden şöyle de gösterelim. Bakın, hiç vakit kaybetmeden buranın güzelce bir araştırmalarını yapacağım. Bugün kendimize bir tane yeraltı makinesi temin ettik. Bugün onun ilk deneyimini de yaşayacağız arkadaşlar. Ondan dolayıdır ki şöyle de göstereyim. Ondan dolayıdır ki bu zengin bölgenin bakalım yer altındaki olaylar da bizi kendine bağlayacak mı? Yeraltı görüntülemeyle biraz daha keşiflerimizi derinleştireceğiz. Çok güzel bir araştırma yapacağız. İnşallah güzel malzemelerle karşılaşırız diyoruz. Allah kolaylık versin şimdiden diyoruz. Ve hemen olayımıza gireceğiz arkadaşlar. Burada şöyle göstereyim. Şu kısımdan başlayalım. Ve bir alan taramayla kısa bir araştırmaya girelim. Daha sonra da dedektörümüzle ve yeraltı görüntülememizle buranın güzelce bir fiziki haritasını, yerin altındaki fiziki haritasını bir çıkaralım diyorum. Evet arkadaşlar, alan taramamız Hakan Dedektör Model 15. Bunu her videomda belirtiyorum. Dedektörümü de her videomda belirtiyorum. Bugün bir tane daha ekipmanımla başlayacağım videolarıma. Onu da yeni temin ettim. Yeni aldım. Çünkü bölge harika. Bölge dedi ki beni yeraltı görüntülemesiyle kontrol et dedi. Ben de yeraltı görüntülemesi almak zorunda kaldım arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Çünkü bölge harika. Çok zengin.
alan taramamızı aktif edeceğiz. Bakalım nasibimizde ne var. Alan taramamız şöyle ileriyi gösteriyor arkadaşlar. Evet. Şurada bir sinyal kapar gibi oldu. Bakın. Aynen arkadaşlar. Bakın şu kısımda yavaştan bir dönüş yapıyor. Ama nokta atışı yok. Alan taramada nokta atış olmadı. Güçlü bir sinyal olmadı. O yüzden dedektörümüzü topraklama yaparak bir aktive edelim. Ve dedektörümüzle şuraların sinyallerine bakalım arkadaşlar. Alan taramamızın hafif sinyal aldığı kısmın dedektörle tam bir taramasını yapacağım arkadaşlar. Bakalım hangi noktadan sinyal alacağız. Şu an topraklamasını yapıyorum. Alan taramamızın da sinyal aldığı kısma doğru şöyle göstereyim. Ufaktan bir bakalım. Bak. Görüyor musunuz? Şu alanda bir sinyal alışımız oldu. Evet. Şu bölgede bir sinyalimiz mevcut. Hemen ayrımına bakıyorum. %60 sularında değerli. Bakın arkadaşlar hemen hemen bir 70 santim veya 1 metrekareye yakın bir alanda bir sinyal alışı oluyor. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şimdi yeraltı görüntülemesiyle buranın görüntülemesini yapacağım. Ama ondan önce şöyle bir kameramızı sabitleyelim. Evet arkadaşlar, yeraltı görüntülememizde dedektörümüz Aziz K37 idi arkadaşlar. Yeni izleyen izleyiciler için alan taramamızı söylemiştim ama çünkü çok soru geliyor. Çok inanılmaz merak eden arkadaşlar var. Haliyle makineler hakkında bilgi soruyorlar. Biz de gereken bilgiyi arkadaşlara iletiyoruz. Bugün yeni katılan ekipmanımız arkadaşlar Kornot'un yeraltı görüntülemesi. Şöyle bir alet. Bazı arkadaşlar kullanmış. Videolarında gördüm. Güzel de sonuçlar elde etmişler. Ben de merak saldım ve bir tane de ben aldım. Güzel bir cihaz. Fiyat belirtemiyorum ama Kornot'un olduğunu size söyleyebilirim. Tamamen Bluetooth yoluyla telefona bağlanıyor ve bu sinyal almış olduğumuz kısmın fiziki yeraltı şemasını size oluşturuyor ve orada malzeme olup olmadığını size söylüyor arkadaşlar. Tabi kullanma kılavuzunda işte malzeme olursa hangi renk, olmazsa hangi renk gibi şeyler, açıklamaları var. Kesinlikle kullandıktan sonra size de tavsiyede bulunabileceğim bir alet gibi duruyor arkadaşlar. Ben ilk defa kullanacağım. Bakalım nasıl bir tecrübe edineceğiz. Hep beraber görelim. Şuradan açma düğmesinden açıyoruz arkadaşlar. Ve telefon aracılığıyla, tabi telefona program indiriyormuşuz. Onu katalogdan öğrendim. Programı indirdik ve Bluetooth yoluyla şöyle bağlandık. Şu an bağlandı arkadaşlar. Ve 3B tarama olayına gireceğiz. Buradan kaç metrekarelik bir alanda
Aziz K37 sinyal aldıysa, bizim Aziz K37 kullanmış olduğumuz dedektör 1 metrekare alanlık, şöyle 1 metrekare alanlık bir kısımda, şurası zaten kasa kapağı gibi duruyor ve şurada 1, 2, 3 kasa kapağı da dahil olmak üzere hemen oymalarımızın göstermiş olduğu yöndeki bir kısmi bölgeden sinyal aldık Aziz K37 ile. Biz de oradaki 1 metrekare alanlık mesafeyi buraya konumluyoruz. Böyle bir özelliği var. Şöyle göstereyim. 5'e 5 gibi ayarlayalım ve taramayı başlatayım şöyle. Siz de net bir şekilde görüyorsunuzdur umarım. Şöyle arkadaşlar, şu an tarama başlatıldı. Tarama esnasında şuradaki bir düğme var. Şöyle göstereyim. Şu düğme arkadaşlar. Bu düğmeye basarak buranın fiziki haritasını burada gösterip 3D şeklinde izleme şansına sahipmişiz. Bakalım nasıl bir şekilde olacak. Ben de merak ediyorum. Bakın, kırmızı alanlar malzemenin olduğu ve yoğun bir şekilde malzeme var burada gibi bir şeymiş arkadaşlar. Şu an taramasını yaptık ve bakalım nasıl bir şema çıkmış. Bakın arkadaşlar, İnşallah net görüyorsunuzdur. Bakın şu çıkan şema burada, şu kısımda, şu kırmızılığı görüyorsunuz. Bu çıkan şema arkadaşlar burada bir malzeme olduğuna işaretmiş. Ben de yeni öğrendim. Bakın, nereden baksanız şu 1 metrekare alanın tam orta kısmında bir malzeme olduğuna işaret arkadaşlar. Zaten oymalarımız ve bölgemizin zenginliği de zaten inkar edilemez bir şey. Ne yapacağız arkadaşlar? Bir de sinyal durumuna bakalım. Şöyle bakayım bu şekilde nasıl bir, bakın bak evet, harika bir makine ve bakın şu 3 tane kayanın hemen olduğu bölgeden harika bir sinyal aldı. Evet, şöyle bir çıkalım bakalım. Bir de şöyle canlı taramaya girelim. Canlı taramada ne diyecek? Evet. Renkleri görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an 1 metrekare alanlık bölgeden harika bir sinyal alıyoruz. Bakın, uzaklaştıkça sinyal kesiliyor. Yaklaştıkça da sinyal artıyor. %60 sularında, %50 ile %60 sularında bir sinyalimiz var. Harika bir aletmiş. Test ettik ve onayladık arkadaşlar. Yeraltı görüntüleme. Tekrar şöyle cihazımızı güzelce şöyle koyalım. Cihazla da ilgilenmek isteyen arkadaşlara şöyle göstereyim. CR3 Plus 3D demiş arkadaşlar. Yeraltı görüntüleme. Bazı bölgelerde gerçekten yeraltı görüntüleme inanılmaz ama inanılmaz bir şekilde lazım oluyor arkadaşlar. Yani yanınızdaki bir arkadaştan daha çok
sizin yardımcınız olabiliyor. Evet. Aziz K37'de zaten şu kısımda arkadaşlar sinyali aldı. Bakın şu 1 metrekare alanlık kısımdan sinyal aldı. Evet. Bu da yeraltı görüntüleme gibi %50 ile %60 suları arasında bir sinyal ağı yakaladı arkadaşlar. Göstereyim İstedim size de tekrar. Belirttiğim gibi arkadaşlar artık yeraltı görüntüleme cihazıyla da bölgemizi kontrollerini sağlayarak ufak çaplı bir arayışa gireceğiz. Tekrar sinyal aldığımız kısmın hemen karşısındaki oymayı size tekrar göstermek istiyorum. Niye göstermek istiyorum? Bunu da belirteyim arkadaşlar. Bakın videolarımı diyorum başından sonuna kadar izleyin. Dikkat edin. Hangi işaretler ne kadar uzaklıkta bir bölgeden sinyal almış. İşte yakınında o sinyal almış olduğumuz kısmın yakınında başka oymalar var mı? Başka işaretler var mı? Bunları belirtmek için gösteriyorum arkadaşlar. Bakın bu oymanın hemen karşısında şurada arkadaşlar. Bakın burada da bir tane oymamız var. Şöyle bu oymanın da hemen çaprazında bakın bir üçgen oluşturuyor arkadaşlar. Bir üçgen. Üçgenin en uzak noktasında şurada sinyal aldık. Ve şu an buranın çalışmalarını başlatacağım. Bakalım nasibimizde, kısmetimizde nasıl bir güzellik var. Hep beraber görelim. Bunları size anlatmamdaki sebep boş izlemeyin arkadaşlar. Boş izlemeyin. Bakın şöyle de bölgenin üst kısmındaki harikalığı da size göstereyim. Bakın kayalıkların ahenkliği ve yaşama dair izlerin varoluşun ahenkliği var arkadaşlar burada bakın. Burada da bir tane tam kayanın dip kısmında bir oyma açılmış. Ne yapacağız arkadaşlar? Hiç vakit kaybetmeden buranın çalışmalarını başlatacağız. Ama önce kameramızı yakın çekimden alıp kafamıza sabitleyip olayımıza gireceğiz. Rabbim nasiplerimizi bol eylesin diyelim. Şöyle eldivenlerim neredeydi? Evet, eldivenlerim burada. Böcekler girmesin. Çantamızın da ağzını yüzünü kapatalım arkadaşlar. Pointerimiz, levyemiz. Oba. Evet arkadaşlar, sinyal almış olduğumuz kısım burası. Bir pointerle de bakalım mı arkadaşlar? Bir önceki pointerimin üzerine kaya düşmüştü, parçalanmıştı. Mecburen gittim, yeni bir tane pointer aldım. Onu da şöyle göstereyim. Önce şurayı bir temizleyelim. Evet, pointerimiz aktif çalışıyor. Şurayı bir temizleyeyim, eldivenlerimi giyeyim. Bakalım nasıl bir şeması var buranın. Sinyal alınan kısmın. Böyle bir şemada bir sinyal aldık arkadaşlar. Şu kayamızın da bir üst kısmına bakalım. Hemen yanındaki kasa kapağı gibi duran kaya.
Evet. Hemen hemen her taşın altında az da olsa bir boşluk mevcut. Şu alanda kırmızılık yoğundu arkadaşlar. Bakalım bunun kısmetimizde nasıl bir şey çıkacak. Hep beraber görelim. Oo. Böyle tehlikeli anlarda yaşayabiliyoruz. Evet, malzemenin olduğu yeri kökler sarmallamış. Toprak açık renge döndü bu arada. Daha önceden oynanmış yani burada. Evet, şurada bir boşluk kısmı var. Sinyalin hemen altına gelen kısım. Bakın burada da şöyle göstereyim. Bir Horasan çalışması olmuş arkadaşlar, bakın. Bak. Gördünüz mü? Bakın burada da bir horasan var. Evet. Tam da düşündüğüm gibi.
bir Horasan çalışması olmuş. Hem de güzel bir, bak. Kaya yapımında harçla burası kapatılmış arkadaşlar, bak. Hemen bu alt kısımda biraz daha işledikten sonra büyük bir Horasan harcıyla karşılaşacağız gibime geliyor. Bakalım. Temkinli de gitmeye çalışıyorum. Çünkü her an neyle karşılaşacağımızı da bilmiyorum. Belki de parçanın hemen yakınındayız. Veya malzemenin, veya nasıl bir güzellikse artık. Evet. Renk döndü. Horasan ortaya çıktı. Şurada bir derin bir Horasan var. Bak. Ama oynuyor yani. Bakın orada bir oksitlenme olmuş. Yine bir Horasan'dan bir parça çıktı. Evet. Bakın burada yine bir taş söz konusu. Evet, bu mineralli bir taşmış. Şöyle güneşe karşı tuttuğunuzda içindeki mineraller gayet açık ve net. İnşallah sinyal bunu ötmemiştir arkadaşlar. Şöyle taşın yapısına bir bakar mısınız? Değerli taşlarla dolu sanki. Evet. Bakalım, esrarengiz şeyler çıkmaya başladı. Aziz K37 ve yeraltı görüntülemenin sinyali en yoğun aldığı kısımdayız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şurada da bir Horasan var arkadaşlar. Aynen şurada bir Horasan var. Hemen şu yan kısımda, şu kayanın olduğu kısımda da şurada bir Horasan var. Zaten orada boşluk da var büyük ihtimalle. Şu, görüyor musunuz? Evet. Belki çok küçük bir taştır. Aynen öyle tahmin ediyordum. Şöyle göstereyim. Çok küçük bir taşmış. Aziz K37 ile şöyle bir tekrar sinyal kontrolü yapmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle ufak çaplı bir şey yapalım. Ayar verelim.
Aynen. Evet, malzemenin sinyali devam ediyor. %60'larda değerli olduğunu söylüyor. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Hiç vakit kaybetmeden hop, azizimizi de şöyle koyalım. Yeraltı görüntülerimiz, azizimiz ve model 15'imiz arkadaşlar. Üçü de harika bir kombin diyebilirim. Tabii ki pointerimizin de hakkını yememek lazım. Evet, sinyaller devam ediyor arkadaşlar. Bakalım nasıl bir güzellikle karşılaşacağız. Herhalde biraz daha derine inmemiz gerekecek diye düşünüyorum. Yağına ne kadar indik? Bir çekiç boyu var arkadaşlar. Bir 50 santime yakın. Biraz daha çalışalım, açalım. Daha sonra da bakalım nasıl bir güzellikle karşılaşacağız. Dedektörümüzde sinyallerin devamını doğruladı. Bakalım, Allah kolaylık versin. Şuradaki horasan kısmına biraz yoğunlaşmak istiyorum. Bakalım oradan ne çıkacak. Şu levyeyle de orayı bir karıştıralım. Oo, orası büyükmüş. Bakın burada her iki açıdan da bir horasan mevcut. Ama sinyallerimiz de devam ediyor. Bakın burada da bir horasan yapısı var. Şurada da bir horasan yapısı var. Bakın burada bir kök çürümesi olmuş. Büyük ihtimalle malzemenin vermiş olduğu sıkıntıdan dolayı olabilir diye tahmin ediyorum. Horasan kısımları fazlalaşmaya başladı bu arada. Onu belirteyim. Bakın şurası komple horasan. Şurası şöyle. Şöyle komple horasan arkadaşlar. Yani güzel bir kasa çalışması olmuş. Görünen o. Bakalım karşımıza nasıl bir güzellik çıkacak. Bakın burada da var. Burası böyle devam ediyor zaten. Pointerimiz nerede? Bayağı bir açtık. Oo. Bak. Sinyale yaklaştık arkadaşlar. Şöyle bir yakın çekimle sinyale yaklaştığımız kısmı göstermek istiyorum. Evet. Sinyale yaklaştık arkadaşlar. Canlar dostlar.
pointerimiz sinyali iyice gördü. Bakın burada bir tane daha taş var. Aman Allah'ım. Bak. Şu güzelliğe bakar mısın? Aman Allah'ım. Of. Of. Aman Allah'ım. Güzelliğe bak. Ya Rabbil Alemin. Bu nasıl bir güzellik, bir parça. Of. Tamamen bakır işleme. Of. Başka. Malzemeye bakar mısın? Of. Aman Allah'ım. Şu güzelliğe bir bakar mısın? Ya Rabbil Alemin. Evet arkadaşlar. Bu biraz daha altını anımsatıyor. Büyük ihtimalle bir bileklik gibi duruyor. Şöyle bakalım. Evet. Harika. Ben de öyle tahmin etmiştim. Bir bileklik. Süper ötesi. Evet arkadaşlar. Yine harika bir kasa. Yine harika işaretler. Ve harika bir bölge. Ne diyoruz? Turnayı yine gözünden vurduk diyoruz arkadaşlar. Allah! Şuradaki güzelliğe bakar mısın? Bak. Altından bir obje arkadaşlar. Ve bir tane tabak. Altından bir bileklik ve bir tane güzel bakırdan obje arkadaşlar. Şöyle oymamızın da olduğu kısmın hemen karşısındaki çapraz oymanın hemen köşesindeki nokta, çaprazındaki noktaya sinyallerimizi aldık ve harika malzemeler çıkardık arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. Ne diyoruz? Şöyle koyalım malzemelerimizi. Evet, gün yüzüne çıkınca hemen oksitlenmeye başladı. Şöyle belirteyim. Hoppa. Aynen öyle. Ne diyoruz arkadaşlar? Toprağın altındakilerini gün yüzüne çıkarabilmek için
Lütfen ama lütfen beni takipte kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Lütfen arkadaşlar, bu önemli malzemeler hakkında bilgisi olanlar yorumda belirtirse çok ama çok memnun olurum. Sizin yorumlarınız bizim için her zaman değerlidir. Sizler bizim için değerlisiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki macerada görüşmek dileğiyle.